Hey yo! Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Stranger Things'in 5. sezonunun ikinci kısmı yayınlandı ve biraz gecikmeli de olsa izleyebildim. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala desteğiniz için çok teşekkürler. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım diyeceğim ama öncesinde Stranger Things 5. sezon ikinci kısmı tam olarak ben şöyle izledim. Bir bakalım, sonrasında inceleme kısmına geçelim. Ben Stranger Things'in ikinci kısmını izlemeye başlarken sen kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir, hype puanın varsa bir hype puanı da alabilirim. Bazı introlar özlenecek. Ablam sen neler yapıyorsun öyle? Evet, neyse için kavga etmeye devam edin bence de, aynen. Yani zorla kızı sevmememize sebep oluyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Steve'e bir şey yapmayın ya lütfen. Sinir krizi geçiriyor. Aa, inanamıyorum. Hiç beklemezdim yalnız. Hain Terminator abla, başka ne yapacaktı ki zaten? İnanamıyorum. Şöyle bir bölüm olacağını asla tahmin etmezdim. Hani Demogorgon'u falan hayata döndürecekler, ısı verecekler dirilsin diye. Ya kıyamam. Ay hayır ya. Vecna'yı acayip iyi yapmışlar yalnız. Acayip iyi sahne. Acayip iyi. Bu bölüm yani bayağı tamam özet kıvamında vesaireydi ama öyle olmaz. Zaten kaçınılmaz değil mi? Hani anılarda yolculuk vesaire. Ancak çok iyi bir yerde bitti. Şimdi hemen diğer bölüme geçmek istiyorum. Nancy, Jonathan, Steve, Dustin kalkan jeneratör olduğunu düşündükleri bir şey vardı ama onun kalkan jeneratörü olmadığını Dustin fark etti. Uyaramadı ama Nancy ateşledi. Şimdi Hawkins ile diğer dünyayı birbirine bağlayan o köprü yıkıldı mı, ne oluyor, herkes ölecek denildi. Ay acayip merak ediyorum. Şu an hemen diğer bölüme geçmek istiyorum ama hani herkesin hayatı bir riskte olduğu belli. Bundan bir şekilde sıyrılacaklar. Nasıl? Will olayı çok iyi değil mi? Henry'e yani Vecna'ya hükmedebiliyor artık. Yani bir kısmen de olsa hani Max'in kaçmasına yardım etti Holly ile birlikte. Hatta Vecna'nın bedeninden onlarla iletişime bile geçebildi. Ki zaten biz birinci kısımda hani Will artık açtı, hani Eleven'ı falan geçecek mi acaba diye konuşmuştuk ama baya başka bir noktada şu anda. Eleven'la ikinci Eleven muhabbeti geçmiş oldu böylece. Çünkü Will güçlerini direkt Vecna'dan alıyor. Ya bu da bir noktada birbirlerinin devamlılığını sağlayan şeylermiş gibi geliyor. Ve bu güç de hani sürü psikolojisiyle, sürü hani o kovan gücüyle vesaire birlikte geliyor. O detayı çok sevdim. Hatta böyle bir etkilendim bu bölümde. Şimdi Colleen'in açıkladığı bir şey vardı. İşte hamile kadınlara onun kanının verilmesi. Ancak bunun işe yaramaması. Ancak Henry'nin kanı verildiğinde bunun işe yaramış olması vesaire. Bunlar konuşuldu ama şöyle bir şey var. Bunu zaten tahmin edebiliyorduk diye düşünüyorum. Eleven biraz daha umutlu bir yerden bakarken ya normal insan gibi hayat yaşayacağız derken Holly bunun tek bir şekilde olabileceğini ve kendilerini feda ederlerse olabileceğini net bir şekilde söyledi. Dustin'in o kavga sahnesi beni çok şaşırttı. Hani o kadarını beklemiyordum. Onu yapmaz diye düşünüyordum. Çünkü zaten hala Eddie'nin acısını taşırken bir noktada bunu neden Steve'den çıkarırsın ki? Vecna'nın planı ama bir noktada Will sayesinde kusursuz işleyemedi. Hani Max'in de katkısı var buna. Tabii Holly'ye önderlik etmesi gibi. Hemen 6. bölüme geçelim ben. Oo. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Kusura bakma, intro seni özleyecek olsam da geçmek zorundayım şu an, heyecandan bayılacağım. Gazlama işte, gazlama. 6 Kasım. Hadi bakalım. Playlist oluşturuluyor. Tanrı kompleksi de geldi. Harika. Vicdandan öldürecek çocuğu yani. Başka bir şeyden değil. Bu ne? Klostrofobi yükleniyor. Dizi zaten bir Survivor kendi içinde ama sanki 5. bölümle birlikte bu artık şey moduna geçti. Hani böyle tam anlamıyla bir Survivor. Yani hayatta kaldın ama kalamaya da bilirsin. Tabi bu da dizinin ciddi tonunu korumasını sağlıyor. Bu yüzden kötü değil, bence güzel. İstila muhabbeti falan zaten keyifli ki Welcome to Derry ile olan benzerlikleri inanılmaz. Ki bu evren kurulurken Stephen King hayranlığına dayanılarak kurulmuş zaten. O yüzden de no problema diyoruz. Aslında biz ne sanıyorduk? Upside Down'da sanıyorduk değil mi? Henry değilmiş. O aslında uzay zamanda farklı bir şekilde ilerliyor ve boyutsal anlamında planı büyük işliyor ama bunun temeli de Henry değil diyorlar. Finalde sonuçlandıracaklar. Bakalım, en merak ettiğim kısım bu oldu. Hani diyorum, dualarım şey yönünde, bu bir D&D oyunu olmasın lütfen. Bu sezon itibariyle zaten biz karakterlerin kaçmak yerine daha çok yok etme üzerinde ilerlediğini net bir şekilde görüyoruz. Bunu net bir şekilde veriyorlar ama 7. bölümde Will'in söyledikleri kısım neydi? Sahne çok etkili ama kardeşim bunun için bir dizi yapın. Biz onu öyle izleyelim. Bütün dikkatim dağıldı orada. Hani şey oldum bir anda. Cidden Will orada aslında Vecna ile zihinsel bağ kurmasıyla alakalı, onun piyano olarak kullanılmasıyla ilgili bir şey diyecek sandım. Ama orada o bambaşka bir şey anlattı. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi, tamam şimdi okey hadi bunu hallettik. Şimdi bakalım planımız neymiş dedi.
Beğenmedim o kısım, hani battı bana, çünkü şöyle oldu. Hani bir anda içinden koptum, bir yandan da ne alakası var, ne alakası var döndü. Nancy evlenme teklif edilen sahne ondan çok daha güzeldi en azından. Bunu sadece aksiyon macera seviyorum diye de söylemiyorum. Bu sezon itibariyle biz Will'in yükselişine tanık oluyoruz. Hikaye onunla başladı ve onunla bitiyor. Muhtemelen öldürürlerdi bu gidişle. Eleven ve Kali aralarında zaten bir telepatik olarak anlaştılar. Kendimizi hiç edelim. Böylece herkes kurtulsun. Belki de Will mi onlara engel olacak? Eleven ölmeyecek de Will ölecek de ne olacak? Hani Will acaba Eleven'ın kendini feda etmesini mi engelleyecek? Bunun önünde durmaya çalışırken biz Will'i mi kaybedeceğiz? Gibi milyon teori var. Şimdi Nancy'nin uzay zamana böyle sıkması evet planı mahvetti ama o da zaten planın bir parçasıydı özünde. O da sonradan öğrendi. Fakat 7. bölümde biz Nancy'nin ne kadar iyi, ne kadar stratejik atış yapabildiğini de gördük. O sekans bence önceki sekanslarını kurtardı. Tabii bu önceki sekanslardan kastım da hani herkes benden hoşlanıyor, kavga etmeyin benim için. Sırf bu sebepten Steve ve Jonathan arasında böyle bir gerilime, yani o geriliminde beni germesine, Steve'i mi tutsak, Jonathan'ı mı tutsak, ne yapsak, dizinin neresinden tutsak, Nancy'yi mi savunsak gibi bir ikileme de çok düşürdü. Bu da bence azıcık tat kaçırıcıydı ama diziye olan hayranlığımı düşürdü mü? Asla. Şimdi her ne kadar aksiyonla başlayan bölümler izlesek de duygusal ton çok daha yüksekteydi. Ve bu duygusal tonda da ben şahsen bir dengesizlik hissettim. Yani biz veda ediyoruz, sen de izleyici olarak ağlamaktan geberebilirsin gibi bir hava vermeye çalışmışlar gibi hissetmeme sebep oldu. İkinci kısmı aslında ben bir fobi olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü bölümlerin hemen hemen hepsinde klostrofobikti. Yani içim daraldı, ruhum sıkıştı. Vecna'nın çocukların ruhunu esir aldığı sahnelerden tutun, Nancy'nin evlenme teklifi aldığı sahneye kadar. Hani bir anda dedim ki Geoff Defense, yani Cesaretin Var mı Aşka diye Türkçe'ye çevriliyor. Bu filme o kadar çok gönderme hissettim ki o sahnede. Linda Hamilton abla yani kusursuz bir kadın. Böyle sinirlendiği yerler özellikle beni esir aldı. Ekran süremi arttırdı kendisi resmen. Teşekkürler. Dizi izlerken şunu düşündüm. Netflix parayı basmış. Stranger Things'e böyle saçmış parayı. O kadar iyiydi. Görsel efektler falan. Ya ufak tefek miniş var tabii ama her bölümün birer saat olduğunu düşünürse o kadar aslında olmasa daha iyiydi ama o kadar da olur. Artık o kadar bıktık ki bu durumdan. O kadar alıştık ki. Hani bu kadar güzel bir hikayede de böyle minimal düzeyde olsa da diyoruz mesela, olsundu. Ne yapalımdı artık. Hani buna da şükür moduna geçtik neredeyse. Ama paranın iyi değerlendirildiği belli. Yani bence şahsi. Dinlenme anları çok yok ama olduğunda da uzun süreli var. Yani tempo düşmüyor demeye çalışıyorum. Duygusal tonu, yani dediğim gibi sürekli bir veda içindeydik arkadaşlar. Stranger Things'in ikinci kısmı tamamen ciğer sökmelik ya. Hani patlamış mısırımı ağız tadıyla yiyemedim bile, gözlerim doluyor, video çekiyor, ağlamayayım diyerekten böyle kaldı. Şey çok güzeldi ama Upside Down'un artık sırları çözüldü. Hatta sınırları bile açık seçik, her şey ortada bence. Hani artık kendisini tanrı, ilah ilan etmiş Henry'e, Vecna'ya ulaşıp onu indirme gayesindeyiz. Yani umuyorum ki final bölümünde de indirebiliriz ya. İndirelim artık, yeter. Ayrıca 7. bölümde biz burnuktan kan gelmesini geçin, gözlerden kan geldiği noktaya kadar ulaştık. Bu sebepten de baktığımızda Eleven da artık güçlerinin sınırında. Will de fedakarlık yapacak. Ya bunların ben finalde olacağını düşünüyorum. Final teorilerim bunlar. Upside Down 6 Kasım 1983'te takılı kalmıştı. Hani Will'in kaybolduğu günde. Muhtemelen Will'in biz cesedine vesaire ulaşacağız. Bu yüzden Will'in gideceğini kesinlikle düşünenlerdenim. Yani o zaman döngüsü teorisi de bir noktada kırılmalı sanki Vecna'nın yok olması için. Hani Vecna sürekli gelip ben seni piyano olarak kullandım diyor ya. O lafı yutması gerekiyor artık. Bu da Will'in de hani bu bölümde artık kendi karakteriyle ilgili, kişiliğiyle ilgili sırları arkadaşlarına, ailesine açıklamasıyla anlıyoruz ki böyle bir şey olacak. O kadar çok veda tonu verdiler ki hepsi gidecekmiş gibi. Geriye hiç kimse kalmayacakmış gibi. Hani bir Max falan kalacakmış gibi hissediyorum. Hani Eleven ölmesin diye Will kendini feda ederse Eleven'ın güçleri hala onda olacak. Hala araştırılabilir olacak. Bu yüzden belki şöyle mi olacak? Eleven güçlerini tam kapasite kullanırken Vecna'ya karşı Will'in fedakarlığıyla birlikte güçlerinden de sıyrılabilir. Güçleri olmayan bir hayat. Yani o istediği sıradan hayatı belki de yaşayacaktır. Ya en kötü teorime geliyoruz şimdi. Final sekansını izlediğimizi varsayın. 10-15 yıl geçmiş aradan filan. Ve bu süreçte Mike oturmuş D&D oyunu filan yazıyor. Ya da bir kitap yazıyor işte. D&D oyunuymuş gibi aktarıyor. Bu iki finale çok üzülürüm. Bir, D&D oyunu çıkarsa. İki, hani 10-15 yıl geçmiş. Hawkins
küllerinden doğmuş, herkes hayatına gitmiş, işte şelalenin önünde tadını çıkaranlar var ama bir yandan da Mike oraya yazıyor işte böyle bir şey de olmuştu filan. Çok klasik olur, çok bariz olur. Umarım öyle olmaz. Yine çok klişe, acı bir sonda şu olur. Hopkins karakterlerden işte hayatta kalanlar Hopkins'i terk eder ve travmalarıyla hayatta kalmaya çalışır. Bu da çok acı bir son olur. Kötü yani. Ama hiç aklıma şu gelmiyor. Vecna Upside Down'u yok etti. Yani Vecna Upside Down'u yok ediyorsa kötüler de kazanır. O zaman bu bir D&D. Tamam. Ya benim teorilerim bu şekilde. Yorumlara lütfen teorilerinizi bırakın. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz. Final bölümünde görüşmek üzere Stranger Things fanları. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en önemlisi kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.